Selamlar. Bu videomuzda Excel üzerinde gelir gider tablosunu nasıl yapacağımızı konuşmak istiyorum. Burada göstereceğim şablonu ben yaklaşık 7-8 aydır kullanıyorum ve özellikle gider takibi ve bir sonraki ayın projeksiyonunu yapmak için epey faydasını görüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Hadi başlayalım. Öncelikle Excel'i sheetlerini yıllara ayıracağım. Örneğin şimdi 2023 yılındayız. 2023 yılının sheet'ini oluşturalım. İlk olarak Ocak ayının şablonunu oluşturalım. Sonra diğer aylara aynı şablonu kullanacak şekilde kopyala yapıştır yapabiliriz. Şimdi Ocak ayının bir gelirler kısmı olacak. Bir de giderler kısmı olacak. İşte gelirde maaş olabilir. Ek gelirler varsa onlar olabilir. İşte başka maaş iki olabilir. Örneğin eşinizin maaşı vesaire. Onları bu şekilde yazabilirsiniz. Ben sadece maaş ve ek gelir olarak düşüneceğim. Giderlerde de işte kredi kartı, kira, faturalar, başka ne olabilir? Ne temel market giderleri, işte temizlik gideri vesaire. Bu şekilde giderleri yazmış olun. İşte gelirin 20 bin lira olduğunu farz edelim. İşte maaş, pardon buraya yazmayacağız, şuraya. Burası başlık alanı. Maaş 20 bin lira, ek gelir de 5 bin lira olduğunu düşünelim her ay. Ya da sadece Ocak ayında örnek. İşte kredi kartının gideri 5.000 lira Ocak ayı için. İşte kiramız 5.000 lira olsun. Faturalar 1.500 lira tutsun. Ocak ayında doğalgaz faturası yüksek olacak. Market işte ona da ne diyelim 6.000 lira olduğunu düşünelim. Temizliğe de işte 400 lira ayırdığımızı farz edelim. Şimdi bunları yazdık. Bir de bu gider kalemleri artabilir. O nedenle şurada bir 10 tanelik alan bırakmayı planlıyorum. İşte nereden itibaren? Şuradan itibaren 13.'ye kadar boş bırakacağım. 13. satıra kadar. Şuraya da toplam miktarı yazdıracağım. Şimdi toplam gelir miktarını topla fonksiyonuyla şöyle seçip yazdırdım. Aynı şekilde bunu kopyalayıp gider için yapıştırdım ve bu da şuradaki giderlerin miktarı oldu. Şuraya da kalan kısmını yazacağım. Buraya da kalan miktarı yazmayı planlıyorum. Şimdi bir hücreleri birleştirme işlemini yapalım ve tabloyu biraz şekillendirip güzelleştirelim. Öncelikle Ocak ayını hücrelerini birleştirdim. Biraz büyüteceğim. İşte 15 olsun, ortalansın. Dikeyi de ortalayalım, kalınlaştıralım. Rengini de kırmızı yaptım. Ah, pardon, yanlış yerin rengini yaptık. Yazı rengini de kırmızı yapalım. Şu gelir gideri de kalınlaştıralım. CMD ile kalınlaştırma ya da Ctrl B ile ya da seçip şuradan birleştirebilirsiniz. Kalınlaştırabilirsiniz. Şu gelir kısmını başlık olduğu için şunları da birleştiriyorum. Ve ikisini de ortalayacağım. Yatayda ortaladım. Şimdi kalan kısmını da birleştirelim. Şurada birleştirdim. Dikey hizalamayı da yapalım. Biraz kalınlaştıracağım. Kalan kısmı şöyle iki hücre alacak şekilde. Ve şuraya da aynı şekilde birleştirip şu kalanı kalınlaştırıp biraz daha büyütüp yine 15 yapayım. İşte başka ne yapabiliriz? Bu yeterli. Şuraya da hücreyi boya deyip, biçimi boya deyip buraya aynı biçimi almasını sağlayacağım. Sadece dikey hiza gelmemiş sanırım. Onu da dikey hizalama yapalım. Tamam. Şimdi bu kalan kısım aslında toplam gelir eksi toplam gideri kapsayacak. Şimdi 7.100 lira kalan miktar var. Yani aslında tahminen Ocak ayında bizim cebimize 7.100 liranın kalması lazım. Gelirleri ve giderleri çıkardığımızda. Şimdi bunun gerçekleşmesi için çabalamamız gerekiyor tabii doğal olarak. Çünkü hani bir projeksiyon çıkartıyoruz neticede. Şimdi bu tabloyu biraz daha şekillendirip sonrasında adım adım diğer konulara değineceğim. Bir çevresini kalınlaştırıp çerçeveleyelim. Yine gelir kısmını da şu şekilde çerçeveleyelim aynı şekilde. Gideri de çerçeveleyelim. Evet, bu daha düzgün olur. Şurayı da kalınlaştıralım. Buraya da bir çerçeve koyduk mu şahane. Şimdi şuraya bir koşullu biçimlendirme koyacağım. Hani sıfırdan büyükse yeşil yazsın, sıfırdan küçükse
kırmızı yazsın. Koşulu biçimlendirmeyi seçtim. Background'ı kaldırdım. Yeşil olsun diyeceğim. İşte ne zaman yeşil olsun? Büyüktür sıfırdan. Bir tane daha kural ekliyorum. Bu sefer küçüktür sıfırdan için. Yine arka plan rengini kaldırdım. Bu sefer kırmızı seçsin. Hemen onu da deneyelim şuraya. İşte mesela 20 bin lira yazdım. Evet, kırmızı olduğunu gördük. Şurayı tekrar eski haline alıyorum. Koşullu biçimlendirme kısmını kaldırdım. Şimdi şuraya da yıl kısmını yazacağım. Onun için de hücreleri birleştirdim. İçine 2023 yazdım. Metni döndürelim şöyle dikey. Yine büyütelim. 20 punto olsun. Kalınlaştıralım. Dikeyde hizalayalım. Ortalayıp ve rengini de yine kırmızı seçeyim ben. Şurayı da aslında çerçevesini koyduk mu bu iş tamamdır. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi biz bu ayın projeksiyonunu yaptık. İşte Ocak, Şubat, Mart, Nisan vesaire diye ayrıldık ama örneğin Ocak ayına geldiğimizde biz gerçekten bu 7100 lirayı koruyabiliyor muyuz? Koruduysak ne kadarını koruyabildik? Ya da daha fazlasını arttırabildik mi? Bunların hepsini görebilmemiz için bir de aylık detaylara ihtiyacımız var. Şu alana da aylık detaylar diye bir alan daha oluşturacağım. Şöyle şurayı kaplayacak şekilde birleştireyim, kalınlaştırayım, ortalayayım. Ve şuraya işte harcamanın tarihi, başka ne olabilir? Kalem, gider kalemi, ee, miktar ya da ödenen, ne kadar ödendi ve işte son durum. Şimdi buraya örneğin neler var? Şurada sabit gider olarak kredi kartını yazabiliriz. Kirayı yazabiliriz. Kredi kartını şuradan alabiliriz. Eşittir şurası. Kirayı da eşittir kira deyip doldurabiliriz. Ve şu son durumda da eşittir ilk sütuna, ilk satıra e, şuradaki toplam miktarı yazdım. İkinci satıra ise eşittir bir üst satır eksi bir üstün solundaki satır. Yani bir üst satır ne kadar para kalmış ve bir üst sütun solundaki satırda aslında sütunda e, ne kadar harcamışızı gösterecek bize. Bu durumda da toplam en son satırımızda, yani şurada adım adım yazdığımızı düşünelim. En son satırımızda ne kadar paramız kaldığını göreceğiz. Bu para sıfırlandığında şuradaki toplam harcamayı tamamlamış ve kalan miktarı elde etmiş olacağız. Eğer ayın sonunda burada sıfır yerine eksili bir değer görürsek, yani sıfırın altında bir değer görürsek, demek ki biz biriktirmemiz gereken hedeflediğimiz miktardan biraz tırtıklamışız demektir. Tersi de sıfırın üstünde bir rakamla bitirirsek, bu durumda da aslında 7100'den daha fazla para biriktirebilmiş olacağız ve Şubat ayını buna göre planlayabileceğiz. Yani örneğin işte nedir? Burada kalem kalem yazdık. Mesela işte market. Markete bunlar sabit giderler diye bu şekilde yazdım. Kredi kartını vesaireyi zaten şuradan alıyoruz. Onların bir alt kırılımı yok ama marketin var. Ya da işte faturaları yazalım. Doğalgaz, işte su, elektrik, telefon, internet şeklinde. Ve buraya işte giderlerimizi yazalım. Örneğin doğalgaza 1100 lira ödedik. Suya işte 150 lira ödedik. Elektriğe 350 lira ödedik. Telefon faturası 160 lira. İnternette kaç olsun? İşte 140 lira. Şimdi buraya şuradan kopyalayarak aşağı doğru indiriyorum. Şu noktadan sürükleyip bıraktığımızda aşağı doğru indiriyorum. Şurada fark etmişsinizdir. Miktar azalmaya başladı. Yani 12.900'dü. 5.000 daha eksildi. 7.900 oldu. Şu markette bir şey harcamadığımız için 7.900 olarak kaldı. Doğalgaz harcandı 6.800. Bu şekilde devam ediyor ve toplamda harcanan miktarından sonra kalan 6.000 liramız kaldı. İşte şimdi buraya örneğin kredi kartını vesaireyi, hani tarih çok önemli değil, zaten ayın başında ödemiş oluyoruz çoğu zaman. İşte doğalgaz faturasını ayın 13'ünde ödediğimizi farz edelim. Buraya yazdım.
suyu da, ya bu tüm faturaları o şekilde ödediğimizi farz edelim. Örneğin geldik markete. Burayı nasıl doldurduğumu ben size anlatayım. Market alışverişinde işte çıktık markete, 500 lira harcadık ve bunu buraya girdik. Her günün akşamında ya da 2 günde bir de girebilirsiniz. O tamamen tercih meselesi. Buraya işte son harcamanın tarihini girmekte önem var. Çünkü son harcamanın tarihini girmezseniz bir sonraki gün acaba ben dünü girdim mi vesaire gibi de düşünebiliriz. Ya da işte o zaman da şey karışıyor. Ya da güncelleme tarihi diye de düşünebilirsin. O zaman takip etmesi daha kolay oluyor. Ya da tüm kalemleri ayıracaksınız. O da bir tercih. Bu aşağı doğru uzadıkça uzayacak o zaman da. Her bir kalemi yazarsanız. Ben onun yerine böyle daha çok kategorize etmeyi tercih ediyorum. Örneğin market alışverişinin 12'sinde girdik, 500 lira. Sonra gittik, 200 lira daha harcadık. Buraya ben 700 yaptım. Ve işte ayın 13'ünde ya da 15'inde o harcamayı da girmiş oldum buraya. Bunun dışında bir de benim yaptığım ve aslında faydasını gördüğüm bir konu daha var. Yani biraz daha işi kolaylaştırmak adına ben tüm harcamalarımı banka kartı üzerinden gerçekleştiriyorum ve gideri, yani örneğin nakit olarak harcadığım gideri de buraya direkt nakit olarak yazıyorum. Yani örneğin işte market alışverişini de yapsam nakit olarak ya da bir valeye bir para versem de bir otopark ücreti de ödesem, eğer nakit olarak ödüyorsam sadece ATM'den çektiğim miktarı çektiğim gün hemen işte 1000 lira çektiysem 1000 lira olarak gider olarak yazıyorum. Ve bu nakdin içinden, bu 1000 liranın içinden işte 500 lira market alışverişi yapsam dahi o nakit olarak harcama olarak yazıyor burada. Yani markete de gidip bir 500 lira daha eklemiyorum. Yani cebimdeki parayı harcamış olarak kabul ediyorum kısacası. Böylece e, bir takip mekanizması kurmuş oluyoruz. Ve günün sonunda biz aydan aya projeksiyon yapabiliyoruz. Bu aslında bir sonraki yılın projeksiyonunu da yapmamıza fayda sağlıyor. Örneğin nasıl? Yani 3 aşağı 5 yukarı zamları vesaireleri haberlerden takip ediyoruz. Ve işte faturalara gelen zamları da 3 aşağı 5 yukarı belli ediyor kendine. Bu durumda işte 2024 yılına geçtiğimizde Ocak ayında faturaya ne kadar ayırmamız gerektiğini tahmin edebiliyoruz. Ya da işte Ocak ayında faturaya bu kadar ödediysek 1100, Şubat ayında bir sonraki ay işte yine kış olduğu için doğalgazın çok aşağı çekilmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden işte ona yine 1100 ya da o civarda bir şey yazabiliriz. Şimdi örneğin burada doğalgaza ve suya ve tüm elektriğe pardon, tüm faturalara kaç ödediğimize bakalım. 1900 lira. Biz ne kadar yazmışız? 1500 lira. Aslında projeksiyonumuz biraz hatalı. Yani bir 400 liralık bir içeri girme söz konusu. Bu durumda bir sonraki ay aslında buraya 1900-2000 arası bir şey yazmamız gerektiğini biliyoruz ve planımızı buna göre yapmış oluyoruz. Son olarak şuranın da düzenlemesini yapayım ve videoyu bitireyim. Burada da yine aynı şekilde bir kalınlaştırma, çerçeveleme yapacağız. Şu şekilde. İşte aylık detayları da çerçeveleyelim. E, Buraya başka şunları da kalınlaştırabiliriz. Bir de şu çerçevenin şu alt kısmını sileceğim. Çünkü hani bu böyle aşağı doğru uzayacak, her seferinde orayı silmekle uğraşmayalım diye. Şurada dış kenarları sileyim ve sadece sağ ve sol kısımlara bunu koyalım. Hatta şöyle uzatayım şurayı. Nereye kadar? İşte gider kalemi 60'a kadar gelsin. 60. satıra kadar. Sol ve sağ sütunları, sağ kenarları dolduralım. Bu şekilde buraya gireceğiz. Şimdi ocağı yaptık örneğin. Sonra geldim. Burayı bu şekilde kopyalıyorum ve Şubat'ı yapıştırıyorum. Buraya da Şubat diyeceğiz. Aslında Şubat ayını da bir taslak olarak oluşturmuş olduk. Şuraya da yapalım. Taslak olarak oluşturmuş olduk. Şuradaki işte geliri arttıysa, yeni zam geldi örneğin. İşte ve gideri, kredi kartı sürekli değişir aydan aya. Kira genelde sabit kalır. Biz buraya kredi kartını değiştirdiğimiz anda örneğin 3000 lira bu ay, hemen şurası da değişiyor ve gider olarak yazılıyor gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir özellik oldu. Bu şekilde kendi gelir gider tablonuzu oluşturup bunu takip edebilirsiniz. Ben videonun açıklamasına burada oluşturduğum tablonun linkini koyacağım. Buradan da alabilirsiniz. Kendiniz de kullanabilirsiniz. İsterseniz bunu indirip lokalde de tutabilirsiniz. Video bu kadardı. Teşekkürler.